Bu hafta akvaryumlarda birkaç küçük sıkıntımız var. Selamlar, yeni bir haftalık videoya hoş geldiniz. Eğer bu kanala yeni abone olduysanız her hafta bütün akvaryumlarımı gösterip üretim sürecini, yaşanan sıkıntıları ve bir hafta boyunca neler yaptığımı size bu haftalık videolarda anlatmaya çalışıyorum. Bu hafta biraz akvaryumlarla ilgilenemediğim günler oldu. Bazı küçük sıkıntılar var bu yüzden. Onları bu haftalık videoda çözeceğiz. O yüzden bu video biraz uzun olabilir. Hem de böylece uzun mu yoksa kısa videolar mı daha iyi, buna da sizinle birlikte karar vermiş oluruz. Şimdi bazı su değişimleri yapacağız. Arkamda gördüğünüz gibi suyumuz bayağı renk değiştirdi. Çünkü Çiklit akvaryumunda bir metilen mavisi kullanmak zorunda kaldım. Onun da sebeplerini biraz sonra göstereceğim. Arkamda biraz su değerleri bozulmuş bir akvaryumumuz var. Bu tarafımda, sol tarafımda panda entlerde bazı düzeltmemiz gereken şeyler var. Anlayacağınız benim bu hafta biraz bu tarafı boşlamam bazı sıkıntılara sebep oldu ama hepsini bu vlogda çözüyoruz. Güzel haberlerim de var. Platiller doğurdu. Yukarıdaki albino lepisteslerim doğurdu. Aslında bu videoda akvaryum değiştirmesi gereken yavrular var. Daha doğrusu kaptan çıkıp akvaryuma geçmesi gereken yavrular var. Ama muhtemelen yetişmez çünkü bayağı bir su değişimi yapmam lazım. Artık onu da hafta içi bir videoda paylaşırım. Şimdi kamerayı alıyorum. Hemen akvaryumların başına geçiyoruz. Önce tek tek size bir ne olduğunu göstereyim. Sonrasında yapacağımız işlemleri yapalım. Ya da akvaryum gidelim. Tek tek akvaryumları göstereyim. Sıkıntıyı görelim ve uygulamalara geçelim. Böyle daha mantıklı olacak. Hadi problemleri çözmeye başlayalım. Şimdi önce bir güzel haberle başlayayım istiyorum. Buradaki Mickey Mouse piletimiz bugün bize güzel bir sürpriz yapmış. Bayağı da sağlıklı bir doğum gerçekleştirmiş. Gerçekten iyi yavrular var. Ben sabah yemleme yaptım tabii. Biraz burası bulanıklaşmış. Bu şimdi taban kısmını tamamen temizleyeceğim. Bunları görünce de bayağı mutlu olmuştum. Hemen sizinle paylaşayım istedim. Derken buna bakarken bir de şunu fark ettim. Arkada da bir tane lepistesimiz doğurmuş. Bir de şu dişi doğurmayı başarmış sonunda. Bunu da bayağıdır bekliyordum. Yine bunda da iyi sayıda yavru var. Bunların hem yavruluklarını temizleyeceğim hem de buradaki yavruların hepsini tek bir alana toplayacağım. Hem platileri hem lepistesleri. Bu şekilde yönetmek, bakmak daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Yani bu akvaryumda güzel haberlerimiz var bugün için. Genel olarak akvaryumun gidişatına bakacak olursak buradaki balıklar biraz zor süreçlerden geçmişti. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda şu anda kendilerini artık bayağı toparladılar. Platilere gerçi bir şey olmadı da lepistesler bir tık böyle kuyruk erimesidir, işte ufak tefek böyle iştahsızlıktır problemleri yaşadılar. Ama hallettik. Buradaki problemleri çözdük. Yani şu an toparlanma aşamasındalar. Gördüğünüz gibi bayağı kıpır kıpırlar ve yem istiyorlar şu anda. Burayı hallettik ya. Bir tek bu yeşil su görünümü hala duruyor. Artık buna alışmaya başladım. Bu hafta bu Java Moss'un içerisinden belki hala vardır. Şöyle biraz zoom yapayım. Plati yavrularını görüyorsunuz. Buradan bir 6 tane plati yavrusu topladım. Hangisi doğurdu, ne zaman doğurdu bilmiyorum ama zaten şu anda yavrulukta olmayan bir tane dişi var. O doğurdu muhtemelen buraya. Daha çok doğurduysa da ben 6 tanesini kurtarabildim. Diğerlerini muhtemelen bu yamyam arkadaşlar götürmüşlerdir. Ona dikkat etmedim valla. Onu gözümden kaçırmışım bu hafta. Yani bir dişiden aslında bayağı bir yavru alabiliyoruz. Bunlar mesela bir önceki doğumdan kalan plati yavruları. Artık bunlar boylanmaya, kendilerini göstermeye başladılar. Bayağı bir yavru alabiliyoruz. 30 tane falan yavru alabiliyoruz ama bunu gözden kaçırmışız. Sağlık olsun diyelim. Bu akvaryuma bugün bir müdahale etmeyeceğiz. Zaten ben bunun yakın zamanda su değişimini yaptım. Şu anda sağlıkla buradaki balıkları hem toparlamaya hem de büyütmeye çalışıyoruz. Bir alttaki akvaryuma geçelim. Evet, gelelim şimdi benim kendi kendime nazar değdirdiğim akvaryuma. Buradaki akvaryumun geçen haftaki durumunu biliyorsunuz. Gayet netlik kazanmıştı. Suyu netti. Bulanıklık gitmişti. İşte yeşil su problemi yoktu. Ama şu anki halini görüyorsunuz. Su artık sarardı. Bu çok hızlı oldu. Biraz ben yemlemeye fazla kaçırdım burada. Hem artemia hem kuru yem. Biraz da balık yükünün fazla olmasıyla su değişimini aksatınca böyle bir görüntü ortaya çıkmış oldu maalesef. Şöyle bir problem de var burada. Altta bir yosun görüyorsunuz. Bunun ne ara çıktığını, nasıl büyüdüğünü bilmiyorum. Ama orada bir yosun grubu oluşmuş. Onu temizleyeceğiz. Bir dip çekimi yapacağız buraya. Ben biraz dediğim gibi yem dozunu burada sanırım fazla kaçırdım. İlk olarak bu akvaryumun dip çekimi ve taze su eklemesiyle devam edelim.
Balıklar sağlıklı, balıklarda bir sıkıntı yok. Doğumlar devam ediyor. File sistemindeki balıklarımız gayet güzel doğuruyorlar. Hala da yeni yavrular görüyorum burada. Gün aşırı yeni yavrular çıkıyor. Hemen hatta burada bir dip çekimi yapalım. Buranın suyu biraz da olsa bir temizlensin. Şimdi su değişimini yaptım. Elimde şöyle aşağı yukarı 30-40 gram kadar bir kaya tuzu var. Bunu da oradan akvaryuma ekleyeceğim. Bunu isterseniz bir yerde eritip de ekleyebilirsiniz ama ben bu şekilde alıştım. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle pipo filtrenin etrafına doğru atıyorum. Su zaten eridikçe suya karışıyor. Suya karıştıkça devam ediyor. Suya karıştıkça etkisini suda sürdürmeye devam ediyor. Zaten balıkların yutabileceği bir boyutta da değil. O yüzden herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yavaş yavaş eriyor ve çözünüyor. Oradan da suya karışmaya devam ediyor. Şimdi bu akvaryumda su değişimini yaptım. Pipo filtre temizliğini daha sonra yapacağım. Çünkü hem dip çekimi hem pipo filtre temizliğini aynı güne denk getirmemeye çalışıyorum. Özellikle yararlı bakteriler açısından sıkıntı olmaması için. Bu akvaryuma yapacağımız bakım bu kadar. Yani şimdi bulanıklığı görüyorsunuz. Bu su muhtemelen 2 gün içinde falan tamamen net bir hale gelecek. Biraz da yeşil su problemi oluşmaya başlamış gibi geldi bana burada. Zaten sadece o yosunun oluşması bile aslında bunu gösteriyor. Buralar yapacak bir şey yok. Buralar sürekli gün ışığı aldığı için bu problemlerle biraz baş edeceğiz gibi duruyor şimdilik. İlk akvaryumumuz tamam. Geçelim bir alttaki kılıç kuyruk akvaryumumuza. Şimdi kılıç kuyruk akvaryumuna geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Ben burada dip çekimini doğrudan beyaz kovaya yaptım. Zemin ne kadar kirli farkındasınızdır. Bir salyangoz şuradan yukarı çıkıyor. 3 tane de yavru çekmişiz. Yani bu su çekimini, dip çekimin direkt lavaboya ya da başka bir gidere yapsaydım bu yavruları kaybedecektik. Direkt kovaya yapmanın artıları bunlar. Eğer dip çekimi yapıyorsanız siz de bu şekilde dikkat ederseniz daha çok balık kurtarabilirsiniz. Eğer çıkarsa bu kahverenginin içerisinden de yavru çıkarsa onları da alacağım. Biraz daha burada suyun durulmasını bekleyeceğim bakalım. İçinden ne çıkacak görelim. Evet gelelim neredeyse hiçbir şey yapmasam da kendi kendine üreyen balıklarımıza. Bu akvaryumu gerçekten çok seviyorum. İçindeki salyangozlar bile şurada görebilirsiniz. İçindeki salyangozlar bile devasa boyutlara ulaşmayı başarıyorlar. Burada keyifler yerinde. Bir önceki videoda hatırlarsanız bir tane dişimiz vardı. Şu anda buralarda yakınlarda mı? Şurada gözüküyor sanırım. Evet şuradan bitkinin altından geçiyor. O büyük dişinin kuyruğunda bir sıkıntı vardı ama toparladı. Yine burada düzenli su değişimi yapıyorum. Çok az miktarda tuz kullanıyorum. Çünkü hem salyangozlar var hem de vatoz var bu akvaryumun içerisinde. Buradaki tuz miktarı diğerlerine kıyasla bir tık daha az. O yüzden kullandığım tuz miktarı. Genel olarak burada üretim iyi gidiyor şu anda. Balıklar büyüyorlar. Ama buradan bir ayıklamam gereken balıklar var. Erkek sayısı biraz fazla çünkü burada. Kılıç kuyruklar için konuşuyorum. Entlerleri zaten takip etmiyorum. Onlar kendi kendilerine hem yavruluyorlar hem büyüyorlar. Yani çok keyif aldığım bir akvaryum ama üretim için çok da bu sistem uygun değil aslında. Daha fazla yavru almak için belki buradaki sistemi değiştirebiliriz. Ama bu akvaryumu da bozmak istemiyorum. Belki içindeki türleri değiştiririz. Bu balıkları üretime alırız. Başka türler buraya koyarız. Buna daha sonrasında karar vereceğim bakalım. Şimdilik buraya da müdahale etmeyeceğim. Burada çünkü keyifler yerinde. Hafta içi duruma göre belki su eklemesi biraz da dip çekimi yaparız. Herhangi bir sıkıntılı durum görmüyorum.
Ben genel olarak yani sıkıntı görmediğim sürece akvaryumlara da çok fazla müdahale etmemeye çalışıyorum ki suyun dengesini bozmayalım. Burada işte bitkiler büyük avantaj sağlıyor. Çok büyük bitkiler var içerisinde. Suyun dengesini sürekli stabil tutuyorlar. Bu da sağlıklı bir ortam oluşturmuş oluyor. Bakalım şöyle kimler gelecek, bir cama biraz dokunalım. Bayağı balık var içerisinde ya. Çok fazla bitkilerden gözükmese de bakın. Güzel güzel büyüyorlar burada. Burası yani gerçekten insana akvaryum hobisinin dibine kadar yaşatan bir akvaryum. Bayağı da güzel küçük yavrular var içerisinde ama çok da yukarı gelmiyorlar şu anda. Köklerin arasında ben görüyorum arkada ama kamerada biraz göstermem zor. Yine bir 10-15 tane kılıç kuyruk yavrusu var yeni doğmuş. Buranın da haftalık gidişatı bu şekildeydi. Hemen yandaki beta yavrularına geçelim. Sizin en çok sevdiğiniz seri o oldu zaten bu kanalda. Bakalım beta yavruları ne alemde. Evet, beta yavrularının olduğu yere geldim. Bilerek pipo filtreyi kapattım biraz uzaklaşsınlar, geçsinler diye ama yine bunları görmek çok zor. Şöyle biraz bir hareket ettirelim. Evet, ufak ufak sağdan soldan çıkmaya başladılar. Şimdi aslında yeni büyümeye başladılar. Ben buna şaşırıyorum. Biraz bu gelişim yavaş oldu diğer beta üretimlerine göre. Herhalde tahmin ediyorum bu iş bunların kalabalık olmasından kaynaklanıyor. Şurada küçük beta yavrularını görebilirsiniz. Bunları göstermek biraz zor. Ama baya yemiyorlar artık. Şu anda yani yeni doğmuş bir lepistes yavrusu kadar oldular diyebilirim. Ekip aslında baya kalabalık ama çok fazla saklanıyorlar. Çok da fazla ürküyorlar şu anda. Yani bundan daha küçükken bu kadar ürkmüyorlardı. Ona da şaşırıyorum. Şöyle biraz kaba oynatsam belki. Hareketleniyorlar. Bakın dipte bayağı yavrumuz var. Şu anda yeni işte bu kuru yemli artemia ile büyümeye çalışıyorlar diyebilirim. Bazıları lepistes yavrusu kadar oldu, bazıları biraz daha geç gelişiyor. Garip olan şu, daha önce böyle az yavru aldığım kaplarda çok hızlı gelişmişti beta yavruları. Ben de bayağı şaşırmıştım buna ama şu anda gelişim bir tık diğerlerine oranla yavaş gibi. Bakalım, buraya takviye yapmaya çalışacağım. Yani daha hızlı gelişmeler için takviye yapmaya çalışacağım. Biraz büyüseler de artık güzel görüntülerini çeksem diye düşünüyorum. Şu ana kadar 1-2 tane kayıp dışında başka kayıp görmedim. Güzel gelişmeye, işte bitkilerin arasında gezinmeye devam ediyorlar. Yakın zamanda buraya da bir dip çekimi ve şu salyangoz yumurtaların toplanması gibi bir işlem yapmam gerekecek gibi duruyor. Ama bugün yapmayacağım. Bugünlük burayı es geçiyorum. Çünkü müdahale etmem gereken başka akvaryumlar var. Şimdi gelelim üretim kaplarına. Burada Japon Blue lepisteslerimiz var ve bir erkek 2 dişi kaldılar. Yani bu balıkların nereye gittiğini anlamadım bile. Muhtemelen burada öldülerse salyangozlar temizledi diye düşünüyorum. Geçen hafta da bu başıma gelmişti. Bir tane dişiyi böyle kaybetmiştik. Bu sefer de bir erkek kaybettik gibi duruyor şu anlık. Aslında sağlıklarında bir problem yok ama bu kabı bozmayı düşünüyorum. Onu da bu hafta içi vloglarda paylaşırım. Bayağı büyüyen yavrular var burada. Güzel takılıyorlar. Artık bu yavrulardan yeni soy devamlılığını sağlayacağız. Küçükler de var, büyükler de var. Güzel burada havuz mantığıyla hayatlarına devam ediyorlar. Dediğim gibi ilk yavruları neden kaybettiğimizi de anlamamıştım burada. Yani bu benim gözlemleyebildiğim bir durumun dışına çıkmıştı daha doğrusu. O yüzden net bir şey söyleyememiştim. Yani neden kaybettiğimize dair net bir şey söyleyememiştim. Şu anda gelişim güzel gidiyor. Buraya bir tuzlama yapmıştım hatırlarsanız bir önceki videolarda. İşte biraz su değişimi, biraz kaya tuzu derken sağlıklı yavrular çıkmaya başladı burada. Ama bunları buradan alacağım çünkü 3 balık için bu kap biraz büyük. Buraya farklı bir lepistes kolonisini indirmeyi düşünüyorum. Bunları da küçük akvaryumlara geçireceğim. Orada üretmeye devam edeceğim. Yavru almaya devam edeceğim. Şimdilik burada duruyorlar. Bu hafta biraz daha idare etsinler bakalım. Belki yeni bir doğum olur. Dişiler birazcık daha dolu gibi gözüküyorlar. Evet, geldik Snow White'lara. Belki de özel tür dediğimde en çok üreyen koloni burası olabilir. Yani şöyle kımıl her yer yavru dolu. Tıpkı bizim panda entlerlerde olduğu gibi. Tabi bunlar panda entlerler kadar sakin, uysal değiller. Bunlar büyük küçük fark etmeden yavruları götürüyorlar. Kendi gözümde maalesef şahit oluyorum bu durumlara. Zaten gördüğünüz gibi filenin içerisinde çok da küçük yavrular girmiyorlar. Çünkü direkt kovuluyorlar. Direkt avlıyorlar. Neden böyle bu şekilde bir yapıları var bilmiyorum ama bu arkadaşlar birazcık daha böyle vahşiler. Yine de dediğim gibi üretim çok iyi devam ediyor. Aslında bu hafta bu balıkları buradan alacaktım. Ama bunu da hafta içi bir videoya bırakacağım. Çünkü sıfırdan bir üretim kabı kuracağız. Oraya aktarabilirim.
Burada yeterince yavru oldu diye gözlemliyorum ben. Biraz da suyun rengini anlayabilirsiniz. Suyun dengesi çok hızlı bozuluyor. Nüfusu biraz azaltmak lazım. Hedeflediğim şey anaç balıkları buradan çıkartıp farklı bir alanda üretime devam etmek. Yavruları burada bırakmak. Şimdilik gidişat bu şekilde. Kalabalık takılıyorlar. Hafta içi muhtemelen burası biraz değişmiş olacak. Onun da videosu mutlaka gelir. Şöyle göstereyim, artık yani kendi yavrularında da dişi erkekler ayrılmaya başladılar. Büyüyen yavrularda. Aralarda da bayağı küçük yavrumuz var. Ama dediğim gibi suyun dengesinin hızlı bozulması sebebiyle ve ben buraya da biraz fazla yem atmış olabilirim balık nüfusunu hesaba katıp, ama evdeki hesaplar biraz çarşıya uymadı gibi. Yine de sadece yavruları bırakacağım ki daha düzenli bir şekilde burada besleyebileyim. Bu arkadaşları kendi sepetleriyle beraber buradan alacağım. Kendi fileleriyle beraber. Ayrı bir yerde üretime devam edeceğiz. Gelelim yavaş ama istikrarlı üreyen koi kolonimize. Burada gerçekten güzel balıklar doğdu. Güzel balıklar büyüdü. Bu hafta da bir doğum oldu burada. Bayağı küçük yavrumuz var şu anda. Şöyle göstereyim. Bazı yavrular anne babalarıyla birlikte yüzüyor filenin içerisinde. Pek de güvenemiyorum bu arkadaşlar. Hani salsam bir şey yaparlar mı? Yavruları yerler mi? Tam olarak kestiremediğim için. Yani bunlara bir şey olmaz artık şu büyüyen yavrulara, ama küçüklere mutlaka bir şey olur diye düşünüyorum. Bir 10-15 tane kadar da böyle ufak minik yeni doğmuş lepistes yavrusu var burada. Onlar tabi biraz daha büyükleri gördükçe aşağı kaçıyorlar. Şöyle bakalım bulabilecek miyiz? Pipo filtrenin etrafında falan işte biraz yani yeni doğumlar oldu burada. Biraz üretmeye devam ediyoruz bu koileri. Henüz buraya karıştıracak yeni bir kan bulamadım ama artık belki de büyüyen balıklardan buradaki kolonimizi arttırırız. Ben biraz daha hızlı üresinler istiyorum çünkü kırmızı balıkları üretmek gerçekten keyifli ve kırmızı balıklardan her zaman ümidim var benim. Kırmızı balıklar her zaman talep görüyorlar. O yüzden burayı biraz arttırmak istemiştim ama bakalım denk gelirsem mutlaka ekleme yapacağım. Bu iş için belki şehir dışına gitmem gerekebilir. Belki şehir dışından balık almam gerekebilir. Öyle bir durum gelişirse de bunu da sizlerle paylaşırım. Şimdilik bu şekilde devam. Gelelim file sisteminin göz bebeklerine. Yani burada benim pineapple kılıç kuruklarım var bildiğiniz gibi. Buranın üstünü çok iyi kapatmam lazım çünkü şu mesafeden şuradan erkek balık atlayabiliyor. Aslında burayı şöyle bir kelepçeyle tuttursam iyi olabilir. Çünkü bayağı suya yaklaşmış. Dişilerden herhangi bir atlama görmedim ama erkekler buradan çıkabiliyorlar. Gerçi bakın yanlarında yavrular var. Hiç yavrulara ilgi göstermiyorlar. Ama işte bak diğer kolonilerde olduğu gibi bunlara derim ki ulan bunlar yavrulara bir şey yapmıyor. Salayım buraya derim. Hepsini temizlerler. O yüzden hiç gerek yok. Burada yeni doğum oldu. Bu hafta da bir doğum oldu. Yavru sayımız gayet güzel. Herhalde bir 150 taneye yakın burada pineapple kılıç kuyruğumuz var. Bir 150 de yukarıda akvaryumda olsa 300 taneye yakın yavrumuz var. Bunlar bizim yeni kolonilerimiz olacak. Bu şekilde kırmızı ve sarı kılıç kuyruklar yetiştireceğiz. Şu anaç dişi gibi. Yukarıdakiler zaten baya büyümeye başladılar. Şimdi o tarafa geçince o akvaryumu da göstereceğim. Onlar gibi güzel dişiler ve erkekler buradan çıkartacağız. Burada gördüğünüz yavruları da vermeyi düşünmüyorum. Bunların hepsini büyüteceğim. Güzel birkaç koloni belki de çıkartırız buradan. Bakalım. Duruma göre ilerleyeceğiz. Şimdilik gidişat bu şekilde. Şimdi gelelim bizim piranaların olduğu akvaryuma. Burada kılıç kuruklar bayağı büyüdü. Artık turunculuklarını net bir şekilde görebilirsiniz. Lepistesler de bayağı büyüdü. Bu arkadaşlar artık bu akvaryuma sığmıyorlar. Daha büyük bir akvaryuma geçmeleri gerektiğini aslında geçen hafta söylemiştim ama vakit olmadı, zaman olmadı. Bu arkadaşları buradan alamadık. Burayı alacağım. Buraya yeni bir kurulum yapacağız bu akvaryuma. Hem burasını üretim akvaryumuna çevireceğiz hem de bir yanındaki, bir solundaki akvaryumu üretim akvaryumuna çevireceğiz. Orada da yerli lepistesler üretiyorum bildiğiniz gibi. Onu da bu hafta içi mutlaka yaparız diye düşünüyorum artık çünkü bu işi başarmamız lazım. Hem su dengesi çok hızlı bozuluyor hem burada bu arkadaşlar besleyip büyütmek daha da zorlaşıyor her geçen gün. Bu hafta içi buraya bir müdahale gerekecek. Hem kılıç kuyruklar hem lepistesler daha büyük, daha güzel, ferah bir alana geçecekler. Şimdilik bu şekilde duruyorlar. Yeni videoları kaçırmamak için aşağıdan bildirimleri açın. Ki bakalım bu akvaryumu ne yapacağız. Bir soldaki akvaryumumuzda burada kafeste bildiğiniz gibi yerli lepisteslerim var. Bayağı bir yavrumuz var burada da. Burada artık büyüyenler, kendini iyice belli edenler, diğer balıklara salça olanlar, bol bol yavrumuz var. Şöyle yakından göstereyim. Anaç balıklarımızın da keyfi yerinde. Gayet güzel takılıyorlar burada.
Bunları da buradan alacağım. Bunlara da tıpkı aşağıdaki kap sistemi gibi bir sistem kurmayı düşünüyorum. Bunları da üretim kabına almayı düşünüyorum. Hem küçük yavruları, büyükleri ayıklarız. Şu boyutta olanları buradan ayıklarız. Hem de size bir üretim kabını nasıl kuracağımızı göstermeye çalışayım istiyorum. Aslında birkaç kap birden kursak iyi olacak gibi. Buna gerçekten ihtiyacım var. Hem özel türler için hem bu tarz yerli balıklar için. Hem de belki platileri, belki daha sonrasında ekleyeceğimiz molileri bu kaplarda üretiriz diye düşünüyorum. Şurada renkli ama koyu gibi görünen bir erkek var. Bu benim bu akvaryumdaki favori balığım bu arada. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Bu tarz renkli balıklar buradan çıkmaya devam ediyor. Genel olarak keyifler yerinde, her gün üremeye ve doğurmaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi her boy balık var burada. Ama bozacağız. Sizin de önerilerinizi bekliyorum. Mesela burası ne akvaryumu olsun? Bana mutlaka bunu söyleyin. Ne balıklar görmek istersiniz? Neleri besleyelim istersiniz? Hangi balıkları üretelim? Lepistesler dışında canlı doğuranlar olabilir. İşte cüceciklikler olabilir. Biliyorum burada olabilecek işte birçok balık söyleyebilirsiniz. Önerilerinizi açığım bu konuda. Gelelim Ramirez çiftimize. Artık bana tamamen alıştılar gibi bir şey var. Çok da fazla benden ürkmüyorlar. Bol bol kamerayla kendilerini muhatap etmeye çalışıyorum ki video çekerken kaçmasınlar. Şu anda keyifleri yerinde. Dişimiz de erkeğimiz de halinden memnun. Birkaç farklı öneri geldi burayla ilgili. Düz taş koy diyenler oldu yumurtlamaları için. Yani şu ortadaki taşa ben yumurtlarlar diye düşünüyorum ama o videoda gördüğünüz işte çömleğin üzerinde yumurtlama alanı gibi bir ortamda oluşturabiliriz. Zaten buraya yeni bitkiler de eklemeyi düşünüyorum şimdilik. Evet, uzun zamandır görmediğim bir kelebek vatoz ortaya çıktı. Daha ben ağzımı açar açmaz hemen kaçıp saklanmaya başladılar. Yani bunlar herhalde video çekildiklerini anlıyorlar ya. Yani onları video çekmediğim sürede böyle geziyorlar. Tam ne zaman kamerayı alsam, ne zaman onlara yaklaşsam, kamerayla yaklaşsam böyle kaçmaya başlıyorlar. Erkeğimizin artık renkleri tamamen oturdu. Bayağı da boyu posu keyfi yerinde. Kendini bayağı da açıyor. Kur da yapıyor. Dişimiz de o şekilde. Şurada güzel bir kelebek vatozumuz var. Onları da görmeyeli bayağı bir zaman olmuştu. Şu an bu akvaryumda 2 tane kelebek vatoz var. Umarım onları da üretmek nasip olur. Şimdilik daha küçükler. Büyütme aşamasında daha doğrusu. Ramirez akvaryumumuz bu şekilde. Yani bu şekilde bir Blackwater akvaryumu daha kurmak istiyorum. Apistogramma türleri için ama siz de bana tavsiyelerde bulunabilirsiniz tabii ki. Evet, beyaz yunusların, sarı prenseslerin ve Aurotosların olduğu akvaryuma geldik. Şimdi buraya biraz yem attım. O yüzden biraz hareketliler. Dipte hafif bir yosunlanma var. Burada ışığı biraz fazla kaçırdık galiba. Ondan böyle oldu. Burada beyaz prensesler artık biz baya yavru vereceğiz demeye başladılar. Ki belki de zamanları geçti bile artık. Çünkü bayağı büyüdüler. Hatta baya büyük dişler var içerisinde. Bunları büyük çiftlik akvaryumuna almayı düşünüyorum. Orada üretmeyi düşünüyorum. Şimdilik burada duruyorlar. Sarı prenseslerde de büyüyenler var ama nasıl yapalım? Onda da biraz kafam karışık. Sadece bir embuna akvaryumu kurmak istiyorum. Bunu da yapabilirim. Ya da karma bir Malawi akvaryumu oluşturup orada bu balıklara bakabiliriz. Yine fikirlerinizi benimle paylaşın. Belki de devasa bir akvaryum alıp hepsini içine koymak daha da güzel olabilir. Yani hepsinden kastım şu. Yunusları tabii ki buradan alacağım. Sadece embunaları koymaktan bahsediyorum. Aurotoslar, sarı prensesler, beyaz prensesler gibi. Yanına farklı türler de ekleriz. Bu gördüğünüz yunus arkadaşlar için de farklı planlarım var. Şimdilik büyüme aşamasındalar. Keyifler yerinde. Şimdi bana orandaları soranlar da çok oluyor. Bu orandalarla ilgili de bir üretim serisi yapacağız. Ön camdaki yosunları biraz kazımaya çalıştım artık balıkları göremediğim için. Şu beyaz dişimiz biraz yumurta toplasın, biraz daha kendini büyütsün diye uğraşıyorum. Burada sık su değişimi yapıyorum. Protein ağırlıklı yemler veriyorum. Keyifleri yerinde büyüyorlar. 2 erkek bir dişimiz var. Hala kendime uygun, dişime uygun bir dişi bulamadım. Yani bunlar gibi böyle bebek suratlı bir dişi eklemek istiyorum buraya. Şu turuncu arkadaşlar gibi. Yosun bayağı cama yapışmış bu arada. Bayağı kazıdım ama bu kadar temizleyebildim. Sürekli temizlemeye çalışıyorum. Yani bu dişi üzerinden tabii ki üretim yapacağız. Çünkü o dişiyi de o kadar büyüttük. Ama bunlar gibi böyle biraz daha kafa yapısı gelişmiş bir oranda da bulursam hani böyle bol yumurtalı bir üretim yapalım. Çok yavru alalım istiyorum. Şu erkek güzel, bayağı güzel, kaliteli bir erkek aslında. Yavrumuz nasıl olacak onu da merak ediyorum. Biraz daha yukarı gel de senin de bir boyunu posunu görelim ya. Gel. Evet, orandaları soranlar için üretim serisi mutlaka yapacağım. Bu dişiyle bu erkekleri çiftleştireceğiz yakın zamanda. Birazcık daha zamana ihtiyacımız var ama. Yani dişinin biraz daha kendini artık ben eşleşmeye hazırım moduna sokması lazım.
Orandalar da bu şekilde. Evet, son akvaryumumuz büyük kiklit akvaryumu. Burada Aldona akoralar var, beyaz yunuslar var, avratoslar var. Burası bir tık beni korkutuyor. O yüzden bir metilen mavisi kullandım. Suyun rengi bu yüzden bu şekilde. Şimdi size şüphelendiğim durumu göstereyim. Bir dişi avratosumuzda bir kuyruk kısması problemi var şu anda. Gördüğünüz gibi zaten pozisyonda da biraz değişiklik var. Şimdi buraya metilen mavisi koydum. Bugün su değişimi yapacağım %50 kadar. Yine tuz ekleyeceğim. Yani bu eğer bakteriyel bir hastalıksa, kuyruksal bir problem varsa çözmüş olacağız. Eğer bu şekilde ilerlemeye devam ederse bu balığı buradan alıp karantina akvaryumuna koyacağım. Çünkü bunları da etkilemesini istemiyorum. En büyük erkeğimiz şu anda bu. Heybetine kurban, bayağı da güzel. Dişiler de güzel güzel burada dolmaya başladılar. Keyifleri yerinde. Metilen mavisi kullandım ama çok fazla suyu bozmamaya özen gösterdim. Şimdilik keyifler yerinde. Beyaz yunuslarımız da büyüyorlar burada. Alttan gelen diğer küçüklerle birlikte güzel bir koloni oluşturacağız. Ama dediğim gibi şu balık beni bayağı bir işkillendiriyor. Bugün bir su değişimi yapacağım. Yarın durumu gözlemleyeceğim. Ona göre bu balığı karantina akvaryuma alabiliriz. Bu da bir aslında video olabilir. Tedavi süreci tamamlanınca size de güzel detaylı bir video çıkarmış olurum. Evet, bu haftalık videoda güzel bir akvaryum turu yaptık. Size elimden geldiğince durumları anlatmaya çalıştım. Dip çekimi yaptım, küçük bir su değişimi yaptım ve size ne kadar tuz kullandığımı göstermeye çalıştım aslında. Arkamda gördüğünüz çiklit akvaryumda bir dip çekimi yapacağım. Orada yine metilen mavisi kullanacağım, yine tuz kullanacağım. Bu süreçleri kayıt altına alıyorum. Burada bir hastalık durumu olduğu için bu videoya bunu sokmuyorum şu anlık. Çünkü hastalığı tedavi edersek neden olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve nasıl tedavi ettiğimi size tek tek aşama aşama ilerleyen videolarda anlatmaya çalışacağım. Bir haftalık videonun daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Tüm üretim süreçlerini kaçırmamak için beni takip etmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu videolara hype puanı vererek topluluğumuzun gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.